Hanımefendiler ve beyefendiler, Hans Zimmer bölüm 2'ye hoş geldiniz. Bu bölümde Hans Zimmer'in müziklerini yaptığı birkaç filme dokunacağız. Hadi başlayalım. Hans Zimmer videosunun birinci bölümünü izleyenler de gördü ki ilk bölümde biraz daha genel bir bakış attık Hans Zimmer'in hayatına. Nerede doğdu, nasıl büyüdü, hangi şartlarda müziğe başladı vesaire. Bugün biraz daha müzik odaklı gideceğiz. Hans Zimmer bir film müziği bestecisi ve şu anda Hollywood'un zirvesinde. Peki neden ve nasıl? Hans Zimmer'i diğer bestecilerden ayıran şeyler neler? Hadi bir göz atalım. İlk bölümde bahsettiğim gibi Hans Zimmer'in en büyük özelliklerinden bir tanesi ekip çalışmasına çok önem vermesi. Elinde ciddi sayıda ve kalitede müzisyen var. Bu müzisyenler yardımcı bestecilik yapıyorlar, orkestratörlük yapıyorlar, aranjörlük yapıyorlar ve hatta müziğini çalacak olan enstrümanistleri bile tek tek seçiyor ve birçoğu zaten yakın arkadaşı. Hans Zimmer kayıt yapacağı enstrümanisti ve enstrümanın kalitesini o kadar önemsiyor ki Interstellar filmi için bir kilis orgunun sesini çok beğeniyor ve orgu tabii ki stüdyoya sokamayacakları için kilisenin içine bir mobile recording sistem kuracak kadar ileri götürüyorlar işi. And we set up a mobile recording system. Interstellar filminin müzikleri konusundaki tek enteresanlık bu değil. Bu filmin başlangıcında aslında Hans Zimmer filmin senaryosunu hiç okumamış. Ve o sırada Christopher Nolan başka bir film üzerinde planlar yapıyor. Ve Hans Zimmer'a bir mektup yazıyor. Yanlış duymadınız, mektup yazıyor. Mail ya da bir telefon mesajı değil. Bildiğiniz mektup yazıyor. Hem de oturup daktilo ile yazıyor bunu. Hans'a gönderdiği mektup aynen şu şekilde. Bana bir müzik yap, bir baba ile oğlun hikayesini anlat. Just write me a letter with just a metaphorical story. It had nothing to do with the movie, and he would never tell me what the movie was about. Yani aslında Hans Zimmer Interstellar müziklerine başladığı zaman bir baba ile oğlun hikayesine müzik yazdığını düşünerekten başlıyor. Ve Hans'ın deyimiyle çok küçük bir müzik parçası yapıyor ve bunun için bir gününü harcıyor. Daha sonrasında hikayenin aslında bir baba oğul değil, bir baba ile kızının hikayesi olduğunu öğreniyor. I've written this tiny little thing. Played him this fragile little piece that I'd written about my son, really. Relationship I have with my son. It was very important to me that the music not pay any attention to the genre of the film. What I wrote for Hans to get him started was some dialogue that I'd written for the film mixed with some ideas behind the film without any indications as to genre or scale, just to free him up from that. Chris gets tricky really about a father and his relationship to his son. It's only later on that I found out that the son wasn't a son at all. It was a daughter. Müziklerin bestelenme süreci devam ederken bir taraftan da kilise orguyla kilisede kayıtlar devam ediyor. Hatta Hans bu sürecin bir kısmını online olarak takip etmek durumunda kalıyor. İşte teknolojinin bir güzelliği daha. Yan yana değiller ama aynı müzikler için çalışabiliyorlar. Şimdi yeri gelmişken Hans Zimmer'in sound konusunda ne kadar takıntıları olduğunu bir görelim. Bu takıntı çok güzel bir şeydir bu arada. Bunu olumsuz olarak söylemiyorum. Şimdi bir kilise orgundan ne kadar büyük bir ses çıkabilir? Aşağı yukarı tahmin edebiliyorsunuzdur. Ama iş Hans Zimmer olunca bu sound çok daha büyük olmalı. Şimdi duyduğunuz anda Interstellar diyeceğiniz şu sesi bir duyun. Peki bu ses sadece bir kilise orgundan mı çıkıyor? Hayır. Bu sound'u elde etmek için Hans ve ekibi neler yaptı? Bir bakalım. Put a piano in the middle, put a brick on the pedal, and just said to these brass players, just play into the piano in a big church. So the whole. So they're blowing their blast instruments into the piano. Yeah, and the strings are vibrating. Wow! So that's where you get. Yeah. Amazing. Not if you had to clean the piano afterwards. Tabii ki bununla da bitmiyor. Hans Zimmer bütün enstrümanlardan brasslar, piyanolar, yaylılar vesaire yazılmış partisyonu çalmalarının dışında bir de enstrümana az efektif sesler çıkarmalarını istiyor ve bunları kaydediyor. Şimdi orkestrasyondaki klarnet partisyonlarının kayıtlarına ve ardından efektlerine bir bakalım. İşte böyle. Yaptığı işte sınır tanımayan insanlara gerçekten büyük saygım var. Ve Hans da bunlardan bir tanesi. Hans'ın filmin senaryosunu okumadan müziklerine başladığı tek film Interstellar değil. Bir başka Christopher Nolan filmi olan Inception. Bir sonraki bölümde Hans Zimmer'in müziklerini yaptığı birkaç filme daha da konuşacağız. Bu seride görmek istediğiniz diğer bestecileri de lütfen yorum olarak bana yazın. Bu arada videolara küçük bir like dokunuşu çok tatlı olur. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.